Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Feridun Kubilay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam, bizdeyiz. Bugün servikal disk hernisini yani boyun fıtığını konuşacağız önce. İsterseniz basitçe bir tanımlayalım. Servikal disk hernisi nedir? Belirtileri nelerdir? Nerede biliyorsunuz omurga varsa onun arasında bir kıkırdak doku var. O kıkırdak dokunun sağdan veya soldan veya ortadan çıkmasına biz disk diyoruz. Disk hernisi diyoruz daha doğrusu. Fıtıklaşma diyoruz. Her şey dışarı çıkarsa fıtık oluyor. Göbekte de dışarı çıkınca göbek fıtığı, kasıkta dışarı çıkınca kasık fıtığı, öyle düşünelim. Orada da o dışarı çıkınca fıtık oluyor. İşte belde olsa bel fıtığı, genelde bel ve boyunda daha fazla olur. Sırtta da olur. Çok nadir. Niye? Çünkü sırt hareketli bir bölge değil. Göğüs kafesimiz oraya kilitlemiş. Sırtından kimse eğilemez. En fazla da oynadığımız yerlerden birisi başımız, boynumuz yani başımızla ve belimiz. Onun için sonuç böyle orası daha çabuk eskiyor öyle söyleyelim ve arızalara maruz kalıyor daha fazla kullandığımız için. Böyle söyleyeyim, nedeni benim kanaatim, kendi kanaatim çoğu genetiktir. Tabii çalışma stili, masa başı çalışması, hangi işte çalışıyorsunuz falan, boynun uzunluğu, uzun boyunda çok oluyor. Bunların hepsi onu agreveter, provoketer daha fazla olma ihtimali var ama yani genetikte yoksa çok nadirdir, böyle travmaya bağlı olabilir falan. Ama genetik olunca sonuç böyle nasıl annemizin, babamızın gözlük kullanmak zorundaysa, gözü zayıfsa çocukların da gözlük kullanıyorlar. Nasıl anne babada şeker varsa çocukların da olma ihtimali yüksek. Orası bizim bir organımız, o organımız zayıf. O organ annede, babada, dayıda, amcada zayıfsa bize de zayıf oluyor. Boyun fıtığı, şimdi dediğim gibi bir sağ bel fıtığında biliyorsunuz bel olduğu zaman bacak ağrır. Boyun fıtığında da kol ağrır. Ya sağ kol ya sol kol. Ve bel fıtığından daha şiddetli bir ağrısı oluyor. Çünkü oranın kanalı daha dar. Kaçma yeri yok sinirin. Hasta inanın eline böyle elinde taşıya gelir. Yani sallayamaz bile. Ağrı önemli değil. Ağrıyı bir şekilde, şimdi çok güçlü biliyorsunuz ağrı kesiciler var, sonuçta böyle morfin verirsin kesersin. Ama o mesele o değil. Bu sinire bastığı için o siniri öldürüyor. Ve o sinir hangi kası oynatacaksa o kas zayıflıyor. Bakıyorsun şunu kaldıramıyor, elinden düşürüyor. Bakıyorsun ki şunu kaldıramıyor, bu adeleyi yapamıyor. Daha fazla ağrı için değil, ben diyorum ameliyat etmesen çünkü kolunun ve o adeleyi zayıflatacaksın. Ondan dolayı ameliyat olması lazım. Bunlar en basiti. Bazen orta hattan olduğu zaman, büyük bir fıtık olduğu zaman orada direkt omuriliğe basıyor. Omuriliğe bastığı zaman artık bacağa yansıyor koldan daha ziyade. Eğer hasta oyalanırsa, geç gelirse, geç teşhis konulursa veyahut şanssızsa omurilikte o yaralama meydana getiriyor. O yaralamadan dolayı hastanın robot gibi yürür. Geceler yattığı zaman ayakları kendi kendine atar. Halbuki boyunda fıtık. Ama ayağı atıyor. Kramp giriyor. Yürüyemiyor, adım atamıyor. İleri derecelerde, ileri evrelerde ve onun omuriliği yaralandığı için onun ameliyatı acildir. Ben bunu derim hep hastalarıma. Biz itfaiyeci gibiyiz. Orada bir yangın var, o yangını söndürüyoruz. Yangını niye itfaiyeci söndürür? Yan bina yanacak, yukarısı yanacak. Bundan vazgeçmiş. İtfaiyeci geldiği zaman bunu söndürmeye daha fazla zarar verir. Ama onun önemli değil, onun zarar vermesi değil ki. Onu yangını söndürmese bina yanacak. Bina yanarsa yine de itfaiyeci söndürecek, yan binayı kurtarmak için. Bizde de özellikle
Bu orta hat disklerindeki miyelomalazi yapıyor. Hastanın yürümesi bacaklarına vurduğu zaman ameliyat etmemizin en büyük nedeni orada kötüye gidişi durdurmak. Ne kadar erken kötüye gidişi durdurursak o kadar geriye dönüş hızlı ve fazla olacak. Bir çiçeğe ne kadar geç su verirsek geç eğilecek. Erken sularsak çabuk eğilecek. Dar kanal oluyor. Bel fıtığındaki dar kanallardan geçenlerde bahsetmiştik. Aynen boyunda da olabilir. Boyundaki ama çok kötü sonuçlar veriyor hastaya. Yani yalnız yürüme değil. Ayaklar tutmuyor, elleri tutmuyor. Tansiyonu yükseliyor. Yutkuma güçlüğü oluyor. Onun ameliyatı daha değişiktir. Daha büyük bir ameliyat. Korpektomi yapmak lazım. Kemiği tamamen almak lazım. Oraya bir sürü platin koyman lazım falan. Onun için bunların hepsi böyle bir, ben derim biraz bir şey sezdiğiniz zaman ertelemeyin. Bir bilene sorun, bir erken dönemde bir önlemini alalım, önlemini alın. Yani geçer deyip de yok alternatif tip, yok sülüktür, yok hacamattır. Ben bunlara karşı değilim ama yeri var bunların. Yani her şeye çare değil onlar. Yani şimdi belirtilerini hep anlattınız. Hep böyle bir cerrahi işlem mi gerekiyor? Yani tedavi şekilleri var mı başka? Tedavi yöntemi nasıl olur? Var. Özellikle eğer fıtık küçükse, sırf ağrısı varsa boyun fıtıkları beklemekten bel fıtıklarından daha fazla fayda görür. Çünkü yük az yük üstünde. Belde yük çok fazla. Ama boyunda az yük. Boyunluk veriyoruz, fizik tedaviye gönderiyoruz. Bazı hareketler veriyoruz. Kontrol altında olacak çünkü o yırtık büyüyebilir. Ani öyle bir hareketler yok, burkmalar yok, çekmeler yok bilmem ne filan. Bilen birisinin yapması lazım. Bilmeyen birisinin öyle değil. Bu boyun fıtığı çok enteresandır yani siz arkadaşınız sizi çağırır, efendim derken fıtık olabilirsiniz. Bir daha dönmez boynunuz, böyle kalırsınız. Ani hareketler. Evet yani her an dişinizi fırçalarken olabilir. Yani illa çok ağır bir yük boynunuza alacaksınız diye bir şey yok. Hapşırınca da olur, öksürünce de olur. Öksürürken değil mi? Tabii basınç yükseliyor sonuç itibariyle. Basınç yükselince orada o da hastadır, limittedir. Yoksa normalde olmaz. Hepimiz hapşırıyoruz ama hepimiz olmamız lazım. Bahanesi olur o zaman öyle. Evet, limittedir. Hapşırınca orada basınç artınca hemen oradan bir yırtılma oluyor. Hasta işte kolunda çok şiddetli veya az ağrı, uyuşmayla beraber geliyor. Ondan sonra işte serüven başlıyor. Ameliyatı zor değil. Evet. Mikro cerrahi yapıyoruz. Eskiden arkadan yapardık. Teknoloji yokken. Arkanın, ensenin adaleleri çok güçlü biliyorsunuz. Oradan girmek zor oluyordu. Adelelere de çok fazla zarar veriyorsunuz. Sonuçta siz bir yol açıp gireceksiniz. Hiçbir cerrahi girişim zararsız değil. Ama şimdi boynun önünden yapıyoruz. Hiç adelelerin arasından giriyoruz. Hiç tek bir adele zarar görmeden buradan girip şuradan çıkarıyoruz. Hasta normal bir bel boyun fıtığı ameliyatından sonra oraya bir tane de parça koyuyoruz. Cage. Kimisi kafes diyor, kimisi cage diyor, kimisi platin diyor. Sonuç böyle eskiden kalçadan kemik alıp koyardık. Şimdi artık teknoloji çıkmış, ilerlemiş. Oraya özel bir parça koyuyoruz iki kemiğin arasındaki kemikler üst üste oturmasın. Oradaki o sinirleri sıkıştırmasın. İnanın hasta 6-8 saat sonra yemeğini yedikten sonra gidebilir. Gidiyor. Ve dediğim gibi eğer kendine çalışıyorsa, diyelim bakkalsa 10 gün sonra gidiyor dükkanını açıyor, alışverişini yapıyor. Yani öyle bir ağır bir şey değil ama ağır bir işçiliği varsa tabii ki ev hanımlarına daha fazla istirahat veriyoruz. Diyoruz ki ameliyattan sonra 1,5 ay falan cam silmeyeceksin, bu hareketleri sevmez. Perde asmayacaksın, ütü az yapacaksın. Ama 1 ay 45 gün sonra oradan füzyon olduktan sonra hasta zaten ameliyat olduğunu unutuyor. Normalleşiyor. Bir ara izi falan da kalmıyor. Bel fıtığından çok daha yüz güldürücü sonuçları var. Tekrarlama riski yok, 0. Niye? Çünkü belde arkadan yapıyoruz. Arkadan yaptığımız için oradaki o kıkırdağın %9-10'unu
Ben büyük hocayım diyen %11'ini alır, 12'sini alır. Gerisi orada kalıyor. Bunu önden yapıyoruz, hepsini çıkarıyoruz. Bir daha tekrarlama hiçbir riski yok. Postop hastanın konforu bel fıtığı gibi değil, çok daha konforlu bir ameliyat sonrası bir dönem geçiriyor açıkçası. Hocam çok teşekkür ederiz. Yine bizi bilgilendirdiniz. Servikal disk herniası veya boyun fıtığı konusunda ağzınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Feridun Kubilay'dı. Kendisiyle boyun fıtığını yani servikal disk hernilerini konuştuk. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.